Merhabalar arkadaşlar, Zümre'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tonkalı cake pop tarifini vermek istiyorum. Bu elimde gördüğünüz hazır bitmiş cake popların bu şekilde alabilmesi için kaç aşamadan geçtiğini size teker teker göstereceğim. Lütfen izlemeye devam edin. Hemen malzemelerimize geçelim. Burada 750 gram bir kekim var. Bunlar bir pastamdan artmıştı. Onları değerlendireceğim ama siz dilerseniz sıfırdan bir kek de yapabilirsiniz. 200 gram sütlü çikolata, 200 gram krema, biraz da sütlü kahvem var burada. Gerektikçe ilave edeceğim. Tatlandırıcı olarak da tonka özütünü kullanacağım. Geçen de göstermiştim zaten, şöyle bir şey. Bunu bulabiliyorsunuz. Özütü olarak bulamasanız da fasulyesini bulabiliyorsunuz. Aynı muskat rendeler gibi az bir miktarda rendeliyorsunuz. Dediğim gibi bunları hemen ufalamaya başlayacağım. Ardından bu karışımı yapacağım. Evet, şimdi kekimizi ufaladık. Çikolatamızı kasemizin içine alalım. Üzerine ısıttığımız kremamızı gezdiriyoruz ve erimesini bekliyoruz. Evet, bu şekilde güzelce karıştırdık. Şimdi içerisine aroma ekleyeceğiz. Hangi aroma isterseniz, fındık da olur, vanilya da koyabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sadece kahve de yapabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar eklemek istiyorum. Bu tonka fasulyesi gerçekten çok değişik bir aroma aslında. Biraz acı bademi de andırıyor. Kimilerine göre vanilyayı da andırıyor. Kimilerine göre başka bir meyve, böğürtlen gibi ya da ahududu gibi farklı meyve türlerini de andırabiliyor. Karışık yani, yaban mersini gibi falan. Yani herkesin farklı tat alışı var bu tonka fasulyesinde. Eğer bulabilirseniz gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Çok değişik bir lezzet oluyor. Evet, bir tatlı kaşığı yeterli şimdi. Evet, ufaladığım kekin üzerine ganajımı dökmeye başlıyorum. Çok az kahve eklemek istiyorum şimdi. Biraz kuru kaldı gibi. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekledim şimdilik. Azar azar yapalım. Hani eğer kenarda yedek kekiniz yoksa gerçekten azar azar dökün. En kötü ihtimal içerisine artık ufalamış bisküvi veya fındık, rendelenmiş fındık falan da ekleyebiliriz ama. Evet, kıvamı aslında çok güzel oldu şu anda. Yaklaşık bir yarısını kadar kullandım. Yani 50 milim kullanmış oldum. 100 milimlik kahve yapmıştım çünkü. 100 milimlik kahve yaptım. Birazcık süt koydum. Bir 60 milimini falan kullanmış oldum. Ama dediğim gibi siz bakın kıvamına göre ekleyin. Sadece süt de ekleyebilirsiniz. Ne bileyim, kakao da ekleyebilirsiniz. Şu şekilde sıktığımız zaman bütün kalması lazım. Yani bir top haline getirdiğimizde dağılmaması lazım. Şu anda tam. Yani bir oyun hamuru gibi bir şey olacak. Evet, şimdi fırın tepsimi hemen getirdim buraya. Üzerine bir fırın kağıdı yerleştirdim. Ufak ufak toplar yapıp yuvarlayacağız. Hepsi aynı boyda olmasına özen gösterelim. Güzel bir görüntü olsun diye. Şimdi hemen yuvarlamaya başlayalım şöyle. Ufak ufak toplar yapacağız. Keklerimizi yuvarladık. Şimdi ne demiştik? 750 gram kek demiştik. 750 gram kek eklediğimiz malzemelerle birlikte yaklaşık 80 tane çıkıyor. Yani bende tam 80 çıkacaktı fakat ben 2 tanesini tadına bakmak için götürdüm. O yüzden dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı bu miktarda bir şey çıkacaktır. Şimdi bunları güzelce yuvarladıktan sonra bitter çikolata kullanacağım ben. Siz başka bir çikolata çeşidi kullanabilirsiniz. Ama bitterin yakışacağını düşünüyorum. Bitter çikolatayı güzelce eriteceğim. Ardından cake pop sticklerimi şu şekilde cake pop sticklerimi içine yerleştireceğim, yapıştıracağım. Şimdi hemen onu yapalım hızlı bir şekilde. Evet, hepsini yuvarladıktan sonra yaklaşık bir 80 tane falan çıkması gerekiyor.
Yani dediğimiz gibi 750 gram bir kekten içine eklediğimiz malzemelerle birlikte bende 80 tane çıktı. Şu 2 tanesini önceden tadına bakmak için götürdüğüm için eksik. Ama bende tam 80 tane çıktı. 15 gram ağırlığında ölçtüm hepsini ve 15 gram da bence ideal bir boyutta. Şu şekilde. Ama tabii sizin kekinizin ne kadar kuru, ne kadar ıslak bir kek olduğunun da farkı var. Ekleyeceğiniz malzemeleri de ona göre biraz ayarlarsınız. Evet, şimdi bunları kenara alalım. Cake pop sticklerim var. Onlarla, şunlarla bitter çikolatamı eritip içerisine yerleştirip yapıştıracağım. Şimdi bunu hemen mikrodalgada eritiyorum. Burada hani matlaşması falan bir söz konusu değil. O yüzden hemen mikrodalgada eritip geliyorum. Evet, bu şekilde erittiğimiz bitter çikolatayı da şöyle hemen yanına alalım. Şöyle güzelce batırıyoruz. Ve bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet, bu şekilde hepsini cake pop çubuklarımızla, sticklerimizle sapladık. Şimdi bu erittiğimiz çikolata ve kek güzelce soğuması için buzdolabına kaldıracağız. Çünkü üzerine çikolatayla kaplayacağımız için ne kadar soğuk olurlarsa o kadar daha çabuk donarlar ve daha pürüzsüz bir hal alırlar. Bunları buzdolabına kaldırabilirsiniz. Yeriniz varsa bu şekilde. Şimdi ben kaldırıyorum. İyice soğuyana kadar bekleteceğim. Evet, şimdi cake pop sticklerle, yani cake pop, evet, şimdi çubuklarımızı cake pop, evet, şimdi çubuklarımızla, pop sticklerimizle keklerimizi batırdık. Şimdi çikolata ve kek güzelce soğuması gerekiyor. O yüzden buzdolabına kaldırıyoruz. Çünkü üzerine soğuduktan sonra çikolatayla kaplayacağımız için çabuk donması ve pürüzsüz olması açısından soğuk kalmaları gerekiyor. Bu şekilde yeriniz varsa buzdolabına kaldıracaksınız. Şimdi ben de hemen bunu buzdolabına yerleştiriyorum. Sonra bir sonraki aşamada görüşmek üzere. Şimdi buzdolabımıza kaldırdık. Keklerimiz soğuyor. Hatta soğumuşlardır. Çıkarmadan önce ama dış katmanını hazırlayacağız. Şöyle artan bitter çikolatamız vardı. Zaten burada 80 gram bir paket vardı. Neredeyse yarısı arttı zaten. Ben bunun üzerine bir 80 gram daha ekleyeceğim. Şimdi bunu tekrar bir ısıtalım güzelce. Çikolatamız güzelce eridi. Şimdi içerisine Hindistan cevizi yağından koyuyorum. Yoksa normal sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Maksat akışkanlığını sağlamak. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar bir ekleyeceğim. Bu şekilde daha akışkan bir çikolata elde etmiş oluyoruz. Cake poplarımızı batırırken fazla bizi yormayacak. Hem de çabuk donmayacaktır çikolata. Daha akışkan olduğundan dolayı. Bir diğer tarafı da ısırırken hani çıtır çıtır çikolatalar dağılmıyor. Böyle daha hani rahat tüketilebiliyor. Biraz daha ekleyeceğim ben. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar ekledim. Şu şekilde bayağı güzel akışkan bir çikolata elde etmiş oluyoruz. Burada yaklaşık 120 gram kadar çikolata vardı. İçerisine 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekledim. Şimdi hemen buzdolabına kaldırdığımız keklerimizi çıkartalım. Şöyle bir tane standımız var. Bu yoksa kartonu delip de yerleştirebilirsiniz. Styropor da olur. Şimdi bunları güzelce şöyle her tarafına gelecek şekilde şöyle bir tur çeviriyorum. Fazlasını vurarak döküyorum. Kekler soğuk olduğu için daha kolay donacaktır. Sonra yerleştiriyoruz. Bu şekilde hepsini yapacağız. Evet, keklerimizi güzelce kapladık. Yaklaşık 80 adet cake pop için 250-300 gram bitter çikolata kullandım. İçerisine de 3-4 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağıyla o akışkan olma kıvamını ayarladım. Şimdi burada beyaz çikolatamı erittim. Fırın kağıdından hazırladığım sıkma torbasının içerisine yerleştirdim. Bunu diğer bir kurabiye videomda göstermiştim. Bu sıkma torbasını nasıl yaptım ama ufaktan bir anlatayım. Üçgen bir şekil kesiyoruz. Ne kadar ihtiyacımız varsa o büyüklükte. Bu biraz daha küçük bir üçgende. O şekilde bir üçgen fırın kağıdından bir parça kesiyoruz. Yalnız kestiğimiz uzun kısım temiz olması gerekiyor.
Çünkü o uzun kısım şu ön tarafı oluyor. Orası biraz şekilsiz olursa ön tarafta sıkarken zorlanırsınız. 3 parçayı da yani 3 köşeyi de birbirine gelecek şekilde üst üste ayarlıyoruz. Sonra onları çekiştirerek uç kısmını kilitliyoruz. Kilitlediğimiz uç kısmını çikolatayı doldurduktan sonra, yani akmasın diye kapatıyoruz zaten. Uç kısmını çikolatayı doldurup üstünü kapattıktan sonra ihtiyacımız olacak kalınlıkta, genişlikte kesiyoruz. Şimdi ben de o şekilde yaptım. Şimdi bunu bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama ben birazcık daha süslemek istiyorum. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Çikolata daha donmadan pasta süslerine batırıp çıkartabilirsiniz ya da üzerine serpiştirebilirsiniz. Herhangi başka bir çikolatayla, beyaz olur, sütlü çikolata olur. Üzerinden sadece şöyle çizikler atabilirsiniz. Böyle hafif hafif çatalla, kaşıkla. Ama ben şimdi şekil vermek istediğim için bunları şimdi size göstermek istiyorum. Çikolatayı doldurduğumuz torbayı sadece şöyle nereden başlayacaksak, şöyle aşağıdan başlarsak daha güzel olur aslında. Çünkü ilk başladığımız yer genellikle çikolatanın ucu donduğu için çok da güzel olmuyor. Şimdi aşağı kısımdan başlıyoruz. Çikolatayı batırdığımız zaman pastamıza yukarıdan olacak hareketlerle değdirmeden istediğimiz şekli veriyoruz. Yani böyle havadan tutmamız lazım. Bu şekilde gelişi güzel ya da aklınızda herhangi bir şekil varsa sıkıp şekillendirebilirsiniz. Hemen bir tane daha göstereceğim. Şu şekilde birkaç tane örnek hazırladım. Siz de eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız kalp şekli de verebilirsiniz, isim de yazabilirsiniz. Ben o kadar yetenekli olmadığım için şu anda güvenemiyorum kendime isim yazmada. Ama dilediğiniz şekli bu şekilde verebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken şey, torbanın ucu çok beklediğiniz zaman kuruyor. Onu önce bir kaşın ya da kasenizde çikolata artığınız varsa oraya bir batırın, şöyle ucunu temizleyin. Sonra devam yapın. Yoksa hani bir anda sıktığınızda böyle toplu bir parça çıkıyor. Evet, bu şekilde dilediğiniz gibi bu yöntemle süsleyebilirsiniz. Farklı renkler kullanabilirsiniz, farklı şekiller kullanabilirsiniz, sade bırakabilirsiniz, şeker süslemeleriyle süsleyebilirsiniz. Burada gerçekten sizin isteğinize bağlı her şey. Tatları değiştirebilirsiniz ama arzu ederseniz başka tariflerde gösterebilirim size fikir amaçlı. Evet, bugünkü tarifimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.